Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Bizler için dolarda, altında, gümüşte, euroda, sterlinde ve bitcoin'de önemli kriterler ve önemli hedef bölgeleri nereleri bunları bulmaya çalışacağız. Altın yatırımcısı için önemli sürpriz gelişmeler var. Bunları da gene bu yayınımız içerisinde sizlerle birlikte konuşacağız. Özellikle altında bir geri dönüş formasyonu başlayabilir. Bu geri dönüş formasyonuyla birlikte ons tarafının hareketlenmesi, gram altın ve ons gümüş tarafının yukarı yönlü 21 dolarlar seviyesine doğru tekrardan kendini yukarı atmasıyla birlikte de gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için yukarı yönlü hareketleri tekrardan gündeme getirebilir. Gram bazlı altın TL takip eden arkadaşlarımız da sabırlı olsunlar. Yukarı yönlü hareketlerde bir patlama şeklinde sert hareketler altın tarafında tekrardan yaşayabiliriz. O yüzden sabırlı olanlar bu piyasada her zaman kazanmışlardır ve kazanmaya da devam edeceklerdir sevgili dostlarım. Evet, yayınımıza hemen geçelim. Dolar kuruyla başlayalım. Sırasıyla altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin'le de devam ederiz. Evet, dolar TL kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, kur korumalı TL mevduat hesaplarının hazineye olan yükü, bunlar riskler arasında. Gün geçtikçe kurun da yukarıya atmasıyla birlikte, ayrıca CDS puanımızın oldukça yüksek 700'lü seviyelere doğru tırmanmasıyla birlikte bizler dolarda özellikle yukarı yönlü 15.50 seviyesine doğru beklentilerimiz doğrultusunda kısada zaten bizlerin de dolar kuru için 15 lira 50 kuruş civarında bir beklentimiz vardı. Ve bugün itibariyle de 15.60'lı seviyeleri görüp 15.50 civarındaki kuvvetli direnç bölgesinde tutunmaya çalışan bir dolar kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Peki bundan sonra dolar TL kurunda neler olabilir? Bunları da hemen sizinle birlikte tartışalım. Merkez Bankası tarafı ve Türkiye ekonomisi tarafıyla hemen başlayacak olursak arkadaşlar, Türkiye ekonomisi tarafında cari açık özellikle doların TL karşısında güçlü olmasını tetikleyen en büyük etkenlerden biri. Ayrıca enflasyonist baskı ülkemizde artık iyiden iyiye çok fazla bir şekilde hissedilmeye başlandı. Asgari ücretlinin cebine giren paranın değerinin çok fazla düşmesi ve alım gücünün azalması, maalesef ki alım gücünün çok çok altında olan emeklinin aldığı paraların ise karın doyurmaya bile yetemeyecek kadar seviyeler bulunmasından dolayı bizlerin de ülke içerisindeki cebimizdeki paranın maalesef ki bereketi kalmadı diyebiliriz sevgili dostlarım. Tabii şükür de demekte fayda var. Çünkü şükür demeyince biliyorsunuz kızıyorlar. Şükür halimize şükür diyelim. Allah bundan beterinden bizleri korusun sevgili dostlarım. Dolar kurunda 15.50 seviyesi önemli bir seviye. Çünkü bu 15.50 seviyesi yukarı yönlü kırılır ve dolar kuru burada kalıcı olmaya devam eder ise, buralara yerleşir, oturmaya başlar ise arkadaşlar, bizler dolar TL kurunda ilk etapta 16 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip etmeye devam ederiz. O yüzden dolar kurunu takip edecek ve takip eden yatırımcılarımız için ne dedik? İlk geçilmesi gereken önemli direnç ve kuvvetli direnç dolar kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan bölgede geçiyor. Yukarıda her ne kadar da 15.61 seviyeleri dolar kurunda test edilse de bu 15.61 seviyeleri yukarı yönlü kırılmış değil. Yani buralarda artık günlük bir kapanış gelmiş değil. Fakat 15.50'yi sizlerle birlikte izleyeceğiz. 15.50 üzerindeki hareketlerde bizler kanal bant aralığı olarak 15.97 bant aralığı ve ana hedef bölgesi olarak da 16 lira 25 kuruş seviyesine doğru gene kısada bir dolar TL kurunu takip etmeye başlarız. Peki 15.50 altında veya 15.50 direncinin geçilememesi durumunda geri çekilmelerde hangi seviyeleri izlemeliyiz? Arkadaşlar, geri çekilmelerde izlenecek en yakın destek şu an itibariyle 15.33 civarından geçen alan ve onun altındaki en kuvvetli destek bölgemiz ise dolar kurunda 14 lira 88 kuruş seviyesinden geçen alan olarak takip edilmeli. Çünkü 14.88 ayrıyetten bizlerin stop bölgesi olarak da kullanabileceğimiz bir alan şeklinde takip edilmeli. CDS'leri sizlerle birlikte konuştuk. Evet, Türkiye CDS'lerinde 700 puan üzerinde bir hareket maalesef ki doları TL karşısında hala güçlü bir seviyede tutmakta. Cari açıktan bahsettik. Cari açığı da biliyorsunuz ithalat ve ihracat arasındaki fark. Yani dükkanınıza 10 liralık kazanç elde ediyorsunuz. Fakat gideriniz
20 lira. Yani giriş çıkış arasındaki fark, bu da Türk ekonomiler üzerindeki cari açık olarak adlandırılan bir terim olarak geçiyor. Yani buna biz bunu bilmeyen arkadaşlarımız için cari açık olayı deniyor. Yani giriş ve çıkış arasındaki fark. O yüzden cari açıkta şu an olumsuz bir seviyelerde. Cari açığın olumsuz olması CDS puanlarımızı olumsuz etkilemekte. Ayrıca Merkez Bankası rezervlerinin azlığı, ilerleyen dönemlerde gene ödenmesi gereken dış borç, dolar cinsinden, döviz cinsinden dış borç miktarımızın da 2022 yılı içerisinde fazla olması. En basitinden gene bir örnek verecek olursak da 17 liralardan 18 liralardan terste olan sevgili yatırımcı arkadaşlarımız mevcut. Onlar için de şu şekilde bir yorum yapabiliriz. Enflasyon, yılbaşındaki enflasyon ve şu anki enflasyon arasındaki farkı gene dolar TL kuru üzerine eklediğimiz zaman 18 liraların üzerinde olması gereken bir döviz kuru olması lazım. Fakat tabii hepimizin yakından bildiği, dövize ve kurlara müdahale devam ediyor. Belli bölgelerde kademeli bir şekilde yukarı yönlü dolar kurunu yavaş yavaş bırakmak isteyen bir Merkez Bankası var. Fakat piyasaların hazırlanma şekline baktığımız zaman, yani petrol olsun, gıda fiyatları olsun, bu fiyatlar üzerinde piyasanın kendini 18 lira, zaten 20 liralar civarındaki kur şokuna karşı çoktan beridir fiyatladığı ve bu fiyatlamaya da kendini alıştırdığı gözleniyor. O yüzden şu anki miktarlardaki dolar kurunun pek de gerçekçi olmayan bir dolar kuru olduğu da düşünüldüğü zaman geri çekilmeler birer alım fırsatı, yaz dönemi turizm gelirlerinin de olmasından kaynaklı olaraktan dolar kuru 15.50 seviyesi ben önemli diyorum. Bunu dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Özellikle haftalık kapanışta bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağımız gene önemli. Günlük kapanışlarda da 15.50 seviyesi bizler için, ayrıca Fibonacci bölge seviyesi olduğu için de önemli bir direnç. Alttaki 15.33 desteğiyle birlikte. 15.50 üzerindeki dolar kuru gerçekten arkadaşlar ülkemiz için sıkıcı olabilir. Yukarı yönlü hareketleri de bir anda hızlı bir şekilde eski rekor seviyelerine doğru götürebilecek olan kur seviyesidir. Maalesef bu kuru sizlerle birlikte yakından takip ediyoruz. Şu an itibariyle stokastik indikatörümüze baktığımızda orta vadedeki al sinyalinin hala devam ettiğini görmekteyiz. Kısa vadelerde gene 4 saatliklerde stokastik indikatörümüze baktığımız zaman biraz aşırı alım bölgesi civarından satış yediği de gözükmekte. 4 saatliklerde dolar kurunu izlemeye devam edeceğiz. Saatlik bazda daha kısa dolar kuruna baktığımız zaman 15.50 burada da önemli. Gene 15.61'li seviyelerden bir düzeltme süreci içerisinde olan dolar kuru saatlik bazlarda stokastik indikatörlerinde sat sinyali vermiş durumda. Günlük bazda baktığımız zaman hala da bir sat sinyali oluşmadığı, yukarı yönlü hareketin aşırı alım bölgesinde devam ettiğini de takip ediyoruz. Haftalıkta gene stokastik indikatörüne baktığımız zaman al sinyalinin devam ettiği, önemli seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerin hala dolar kurunda önemli sayılabilecek hedefler şeklinde takip edilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor sevgili dostlarım. Dediğim gibi 15.50 önemli. Özellikle haftalıkta 15.50'yi takip edeceğiz. Buranın üzerindeki her kalış 18 liralardan tersli olan sevgili dostlarımızın yakın zamanda kurtulabileceğinin sinyalini maalesef ki vermekte. Evet, altın tarafına sizlerle birlikte hemen bakalım. Altında evet arkadaşlar, altının ons tarafında bir toparlanma sizlerle birlikte izliyoruz. Bu toparlanmanın ons tarafında 4 saatlik bazdaki grafiklerine baktığımız zaman yukarıda 1815 dolar civarlarında oluşan bir formasyon ve bu formasyonla birlikte yukarı yönlü günlükteki düşen trendini tekrardan yukarı yönlü kırabilecek bir altın ons sizlerle birlikte takip edebiliriz. Burada 1783 ve yukarıda 1826 dolarlar seviyesinde bir 50 dolarlık marj var. Bu da 1826 dolar üzerinde ons altının kırılmasıyla birlikte bizleri yukarı yönlü ons altın tarafında ilk etapta 1860 dolarlar seviyesi ne doğru yukarı yönlü hareketleri taşıyabilir. O yüzden ons altında baktığımız zaman kısada özellikle 4 saatliklerde bu sinyali yakalamış olmamız çok önemli. Bakın saatlikte gene baktığımız zaman buradaki direnci yukarıya yönlü kırmak isteyen bir ons altın burayı kırmasıyla birlikte ilk etapta 1850 dolarlar ve onun üzerinde de
1875 dolarlar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketi başlatabilir. O yüzden birazdan gram altın ve gram gümüş tarafına geçeceğiz. Ons altında bu bölgeler önemli bölgeler olacak. Bu kırılımla birlikte gram altın ve ons altın tarafında da yukarı yönlü hareketleri beklentimiz dahiline alacağız arkadaşlar. Bakın şurada bizlerin takip ettiği bir trend çizgimiz var ons altında. Bu yukarı yönlü yükseliş 1830 dolar üzerine tekrardan atabilirse bizler buradan tekrardan bir yukarı yönlü yükseliş kanalı şeklinde ons altını takip etmeye başlarız. Bugünkü ons altındaki bu hareketler önemli olacak. Kuvvetli takip ettiğimiz direnç çizgisinin de yukarı yönlü aşılması bu hareketin daha da sertleşip yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verebilir. Piyasalar bunun için hazırlanmış gibi. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman dip seviyede ve dip seviyelerde olan bir stokastik indikatörünün de yukarı yönlü bir 4 saatlik ve saatlik grafiklerde baktığımız zaman ters omuz baş formasyonuyla birlikte desteklenmesi bu hareketin yukarı yönlü 1876 dolar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketi tetikleyebileceğini düşünmekteyim. Sizler de dikkatli olun. Ons altın tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketler başlıyor gibi sevgili dostlarım. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altın takip eden sevgili dostlarımız için önemli kritik seviyeleri burada bulmaya çalışalım. Evet, gram altında bizlerin takip ettiği aynı dolar TL grafiğindeki gibi bir oluşumumuz mevcut. Buradaki oluşumun üst bandı bizler için bugün itibariyle 920 TL'ler civarından geçmekte. Buradaki 920 TL civarı önemli olacaktır ve buradaki hareket 920 hatta 910 TL de bizlere yeter. 910 TL üzerinde kapanışlar başlarsa bizler ilk etapta 920 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri izleyeceğiz. Bakın gram altın takip eden arkadaşlarımıza gene bir müjde şeklinde bir grafik gösterelim. Buradaki grafikte stokastik indikatörü tekrardan bizler için bir al sinyali yakmış durumda. Bunun günlükte al sinyalini yakmış olması hareketin kuvvetli olabileceğini sinyalini veriyor. Yani şuradaki geçen 920 TL civarındaki oluşum yukarı yönlü kırılabilir ve gram altında beklentimiz olan ilk etaptaki 970 TL ve üzerindeki 1060 TL yükselişini özür dilerim bizlere tekrardan başlatabilir sevgili dostlarım. O yüzden gram altıncı arkadaşlar da dikkatli olsunlar. Yön yukarı dönmüş gibi gözükmekte. Gümüş. Evet, gümüş tarafında da beklenen hareket geldi. 21 dolar bizim için gümüşte çok önemliydi. Ve gümüş bizleri 21 dolar üzerine tekrardan ataraktan gümüş yatırımcısını umutlandırmaya başladı. Ve şu an 21 dolar 60 sent civarında fiyatlanan bir gümüş ons sizlerle birlikte izliyoruz. Şöyle saatliklere dönüp baktığımız zaman saatliklerde önemli bir direnç gösterecek alan. Bakın şurada 21.70 civarından geçen alan. Bu 21.70 ve yukarıda 22.20 civarlarındaki dirençler saatliklerde yukarı yönlü kırılabilir. Ve buradaki hareket beklentilerimiz doğrultusunda yukarı yönlü geçilebilir ise bizler gümüşün ons tarafında bakın 20.45 burada şuradaki hareketin de tekrardan yukarıya kırılmasıyla birlikte bir 21.80 60. Evet, bu hareketin ilk etapta arkadaşlar şuradaki 23.20 seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri başlatabileceğini unutmayın. Şu an itibariyle direnç seviyemiz 21.70, destek seviyemiz de 21.20 civarından geçmekte. 21.70 önemli olacak ve yukarı yönlü kırılması durumunda sert 23 dolarlar civarına doğru giden sizlerle birlikte bir gümüş hareketini izleyebiliriz. Ve bu da yakın zamanda olacak gibi gözükmekte. Buradaki formasyona baktığımız zaman bu hareketin yakın zamanda olma ihtimali de oldukça yüksek. Ve bu hareketin hedefi 21.60. Evet, yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bizler için bir 23 dolar 70 sent civarına doğru bu hareketi yukarı yönlü taşıyabilir. Gümüşün ons tarafındaki arkadaşlarımız da dikkatli olsunlar. Gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketlerimiz başlamış durumda. Aynı altının onsunda ve gramında olduğu gibi. Bakın burada da bir şemamız var ve bu şemamız içine tekrardan gümüşün onsunun attığını görüyoruz. Ve bu hareketle birlikte gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerimiz de başlamış durumda. Panik algısından uzak durmakta fayda var. Bu hareketin evrilebileceği noktaları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bugün itibariyle baktığımız zaman gerçekten olumlu bir seyre tekrardan altın tarafının döndüğünü de görüyoruz. Gümüş tarafına hemen bakalım.
gümüşün gram tarafına özellikle 10.75'ler civarına doğru tekrardan gümüşün gram tarafında hareketlenmeler başladı. Şimdi bizler için 10.90 civarından geçen bölge önemli olacak. Buradaki bölgeyi takipte kalacağız. Çünkü ilk bu 10.90 seviyesi üzerine tekrardan gram gümüşün atabilmesi ve kalıcı olması bizleri 11.22 seviyesindeki tekrardan yükseliş kanalına doğru taşıyacak alanı getirebilir. Bant aralığı olarak şu an 10.70, yukarıda da 11.28 kısadaki bant aralıklarımız. Ana hedef bölgemizde gümüşün gramında 13 lira 20 kuruş seviyesinden geçen alan olarak takip edilebilir sevgili dostlarım. Hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Evet, Euro Türk Lirası. Euro Türk Lirası'ndaki hareket güçlü al sinyaliyle birlikte devam ediyor. Buradaki al sinyalini sizlerle birlikte takipteyiz. Bakın görüyorsunuz. Euro'da 16 lira 21 kuruş seviyelerinde bir Euro takibimizde. Bizim özellikle Türk Lirası kurlarda yapmış olduğumuz arkadaşlar, bakın makas aralıkları çok fazla. Buralardan yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla al-satlara girmek sizler için tehlikeli olabilir. Yukarı yönlü tekrar dönüşler yaşanacaktır. Panik duygunuzu kontrol altında tutun ve bu hareketleri dikkatli bir şekilde takip edin şeklinde yorumlarımız vardı. Tabii bu kanal içerisinde Euro'da hareketler olduğu zaman aşağı ve yukarı yönlü dolar olsun, altın olsun, buradaki hareketler bazı yatırımcı arkadaşlarımızı panikletiyor ve bu panik duygusuyla birlikte de bize saldırıya geçiyorlar. Fakat bugün itibariyle baktığınız zaman arkadaşlar konjonktür, dünya üzerindeki konjonktür ve Türkiye üzerindeki konjonktür şu an için kurlar ve altın tarafındaki aşağı yönlü hareketleri desteklemiyor. Bunun için FED biliyorsunuz faiz artışlarına başladı. FED'in faiz arttırması demek dünyada bir dolar kıtlığı yaşanması demek. Enflasyonun çok yüksek olması demek dünya üzerinde bir gıda kıtlığı yaşanması süreci demek. Türkiye'de açıklanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da müjde şeklinde açıkladığı krediyle birlikte ev fiyatlarındaki yükselişi sizlerle birlikte hep beraber izledik. Yani bu süreç her şekilde gıda tarafında olsun, ev fiyatları, araba fiyatları tarafında olsun. Maalesef ki piyasalar artık olumlu haberlere de cevap vermemeye başladı. Bu olumlu haberlere cevap vermemesiyle birlikte piyasanın da gördüğünüz gibi bir belirsizlik süreci piyasada hakim sürdükçe de altın tarafı güçlü olacaktır. ABD'nin faiz arttırımlarına devam etme sürecini yaşadığımız şu günlerde de TL'nin dolar karşısında güçlü olmasını beklemek yani bilmiyorum katırdan yavru almaya benzer gibi bir durum. Yani sizler de kendi ülkenizde bir faiz artırma yoluna gitmiyorsunuz. Üretimin az olduğu bir ülkede faiz artışına gitmemek arkadaşlar maalesef ki bu ekonomiyi bilmemek yönünde ben algılıyorum. Yani faizi ister severiz ister sevmeyiz ama ekonomik bazı gerçekler var. Bu gerçekler doğrultusunda da enflasyonla gerçekten mücadele edecekseniz bir, üretiminiz çok sağlam olmalı. İyi bir şekilde mal üretmeniz lazım ki piyasada bollaşan mal da otomatikman ucuzlasın, rekabet gücünü arttırsın. Bunu sağlayamıyorsanız maalesef ki sizlerin faiz arttırmaktan başka bir çareniz yok. Ki üretimi bu kadar sağlam olan ABD bile görüyorsunuz. Powell'ın yapmış olduğu şahin açıklamalarla birlikte onlar bile 8,3 civarındaki enflasyona karşılık faiz arttırımlarına gittiler ki bizdeki üretimle ABD'deki üretimi karşılaştırdığımız zaman arada zaten dünyalar kadar fark çıkıyor maalesef ki. Gönül ister ki arabamızı kendimiz yapalım, demir çeliğimizi kendimiz üretelim. Yani üretemediğimiz bir şey kalmasın, hem istihdam yaratılsın hem üretim olsun. Fakat yıllardır hep yanlış politikalar sayesinde hazıra alıştırılmış bir toplum, tüketen bir toplum haline geldik. Maalesef ki bu bir gerçek. Böyle olduğumuz sürece de maalesef ki yüksek enflasyonla yaşamak zorundayız. Bunun kırılacağı bir durum yok. Geriye dönük yine yaşadığımız krizlere baktığımız zaman, ekonomik krizlere baktığımız zaman belli bir süre stabil tutulmaya çalışılan dolar kuru ve bir anda yukarı yönlü patlamalar şeklinde devam eden bir dolar kuru izliyoruz. Euro'da da gene çok konuştuk arkadaşlar. Bizler için şuradaki seviyemiz çok önemliydi. 15 lira 60 kuruş seviyesi ve hatta şu seviye 15 lira 40 seviyesinin mükemmel bir alım seviyesi olabileceğini söylemiştik ve bugün itibariyle baktığınızda Euro'nun 16 lira 21 kuruş seviyelerinden geçtiğini görüyorsunuz. İlk kuvvetli direnç bölgesi 16.45'te olacaktır. Yukarı yönlü hareketler devam. Buradan da 16.90 seviyesi gene Euro'da takip edilmesi gereken kısa yönlü
seviyeler şeklinde düşünülmeli. Sterlin tarafına hemen geçelim. Euro'da açık ve net olarak yön yukarı. Sterlin Türk Lirası'na geçtiğimiz zaman, evet, Sterlin Türk Lirası'na da baktığımız zaman arkadaşlar burada da gene aynı oluşum. İlk kuvvetli direnç bölgeniz tam buradan geçecek. Burada da kuvvetli direnç bölgesi sterlinde 19 lira 80 kuruş civarından geçecek alan. Yükselişlerin buraya doğru daha devam edeceğini ben düşünmekteyim. 19.80'in üzerinde de gün gün yukarı yönlü atan bir seviye. Buradan 20.30, 20.35'li seviyelere kadar da bu yükselişin devamı sterlin tarafında da devam edebilir. Sterlinde bakın stokastik indikatörüne baktığınız zaman al sinyalin daha devam ettiği açık ve net olarak gözüküyor. Zaten günlükte bir al sinyalinin devam etmesi demek o enstrümanın güçlü olduğu, hacminin de fazla olduğu anlamını taşır. Hacim olarak baktığınız zaman da burada gene alım yönlü hacimsel hareketlerin yükseldiğini görüyoruz. Sterlin İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarına başladı. Onlar da zaten FED'le birlikte faiz artırımlarına devam ediyor. Euro bölgesinde de arkadaşlar Temmuz ayı itibariyle onlar da faiz artışlarına başlayacakları yönünde açıklamalarda bulundular. Bakalım bu açıklamaların sonucunda neler olacak. Bitcoin, evet, Bitcoin de aynı altın gibi. Gerçi Bitcoin'deki düşüşler daha sert oldu arkadaşlar. Fakat burada da bir sevindirici gene bir gelişme var. Bitcoin'de ufak da olsa bir al sinyalini yakmış durumda. Günlük bazda baktığımız zaman bir al sinyali Bitcoin'de gelmiş durumda. Bu neden önemli? Buradan gelecek al sinyali yukarı yönlü hareketlerde bizler için önemli olan, bakın şuradan geçen kırılım üzerine atabilir isek Bitcoin'de tekrardan hareketler 40 bin dolar seviyesine doğru yukarı evrilebilir. Bu da zararınızı bir nebze de olsa azaltacak yukarı yönlü hareketleri başlatabilir Bitcoin takip eden arkadaşlarımız. Bunun için 31 bin dolarlar önemli. Bitcoin'in 31 bin dolar üzerinde kapanışlarının başlamasıyla birlikte bir anda Bitcoin'i 40 bin dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler bekliyor gibi gözüküyor. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için de sevindirici bir haber. Çünkü buradan bir düşen trend çizgimiz var 4 saatliklerde, bakın. Kısa da izliyoruz ve bu 4 saatlikler şu an üstünde fiyatlanan bir Bitcoin. İlk hedefte kısada 34.450 ve yukarıda 39.000, 40.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketi taşıyabilir. Dikkatli bir şekilde takibe devam diyorum sevgili dostlarım. Haftalıkta da gene kısa bir al sinyali yakmış durumdayız. Trend çizgimizi takip ettiğimiz zaman Bitcoin'deki arkadaşların da buradaki yükseliş seviyesini ilk etapta 37.000 ve 40.000 dolar seviyesine kadar takip etmelerinde fayda olacaktır. Her 21.000 dolar seviyesi üzerinde kalışımız bizim için önemlidir. Buradaki hareketin henüz bitmediği anlamı taşıyacaktır. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlara da sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Burayı da tekrar düzeltiyorum. 27.770 dolar seviyesi üzerinde kalmamız buradaki hareketin daha bitmediğini ve ben de varım diyen bir Bitcoin bizleri takip ediyor daha diyelim, çıkmadıkça anlamda ümit kesilmez arkadaşlar. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken bir artık bölümdeyiz. Bitcoin'deki arkadaşların dikkatine yükseliş başlamış gibi görülmekte. Tabii bunun tepki yükselişinden öteye geçebilmesi için bir 35 bin dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanış görmek de şart. Ama kısada bizler için takip edilen en önemli seviye 27.770 dolar seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalmamız yukarı yönlü hareketlerin yeniden başlayabileceğinin sinyalidir. Evet, piyasalara bir genel bakış yaptık. Videomuz da biraz uzun oldu. Fakat bütün enstrümanlara baktığımız için herkes kendi bölümünü izleyebilir. Faydalı bir video olduğunu düşünmekteyim. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımı da, bizi dışlardan seyreden tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.